Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel çantayı anlatmaya çalışacağım. Bu model sizden geldi. Birkaç kişiden gelince zaten internette çok sık karşıma çıkıyordu bu model. Beğeniyordum da. Çok isteyen olunca da biraz çalıştım modele. Tabii gördüğüm kadarıyla fotoğraflardan bu şekilde ördüm. Belki böyle değildir. Başka türlüdür. Onu da bilmiyorum. Ben gördüğüm kadarıyla ördüm. Bayağı geniş. Yani 61 santim genişliği, 34 santim yüksekliği var çantanın. Eni de 13 santim tabanı. Gerçekten güzel bir çanta oldu. Çok kullanışlı. Hele çocuk falan varsa denize giderken içi bir hayli alıyor. Hepsini anlattım. Adım adım. Umarım beğenmişsinizdir. Ve renk olarak da ben açık renk kullanmak için böyle bir tercih yaptım. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Daha da kalın örüp daha büyük çantalar da yapabilirsiniz ama bu yeteri kadar büyük diye düşünüyorum. Gerçi bütün detaylar var videoda. Hadi başlayalım. Kiloyla aldığım rafyayı kullanıyorum. Hemen hemen 4 milim ve yumuşak bir rafya. Her rafya ile örebilirsiniz. Kalını olabilir. 5-7 milim daha kalın tığlarla örersiniz. Biraz daha büyük çantalar olur. Daha da güzel olabilir belki. 3,5 milim tığ kullanıyorum bu rafya için. Ama eliniz çok sıkıysa 4 kullanın. Çok sıkı bir çanta olmayacak ama çok gevşek de olmayacak. Orta kararda. Şimdi 12 tane yuvarlak motif örüyoruz. Şimdi biraz şöyle bırakıyorum. Zincir çekeceğim. Bir tane. Çok sıkmıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. Sonra bu gevşek zincirin üzerine 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. Şu gevşek bıraktığım en baştaki ilmeğin içine üçlü trabzan. İlmek burada. İlk çektiğim 3 trabzan, 3 zincir, birinci trabzan, ikinciyi ördüm hemen yanına. Yani bir zincir gevşek bıraktım. Üzerine 3 zincir, birinci trabzan oldu. Gene aynı ilmeğin içine iki kere doluyorum. 2 ip, 2 ip. Bu şekilde 3 kere de çıkıyorum. Yani üçlü trabzan örüyoruz. Gene aynı halkanın içine, şu boşluğa tamamını 19 üçlü trabzanla örüyoruz. Ve ördükten bittikten sonra 19 trabzan, burada hiçbir boşluk kalmayacak. ...19 trabzanı ördükten sonra şu baştaki trabzan 3 zincirle ördüğüm trabzana bağlıyorum. Burada 19 trabzan oldu. Şimdi her birine çift batıyorum. Sadece 2 tanesine şöyle karşılıklı 2 tanesine 3 kere batıyorum ve 40 trabzana ulaşıyorum. Şöyle de yapabilirdik. 19 değil de 20 trabzan örüp her birine çift batarsak gene 40 sayıyı buluyorduk. Fakat öyle örersek ikinci sırayı bağlarken bu şekilde kasıyor motif. Şapka gibi oluyor yani. Şu şekilde oluyor. Bunu önlemek için 19 trabzan örüp her birine çift battım. Sadece 2 tanesine 3 kere battım. Bu şekilde gayet düz, muntazam motif oluştu. 4 zincir. Hemen dibine. Üç trabzanı hemen başlarken de yapabiliriz. Gene dibine batıyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane trabzan ördüm. Şimdi
tek batarak devam, yani çift batarak devam ediyorum. Dibine. Buraya 3 kere battık. Bundan sonra şunun karşısına gelene kadar 2 kere batarak devam ediyorum. Şimdi 3 kere battığım ilmeğin karşısına gelen ilmeğe 2 kere battım. Şimdi üçüncüyü aynı ilmeğin içine 3. trabzanı da örüyorum. Tekrar 2 kere batarak, yani çift batarak sırayı tamamlıyorum. Burada ve şurada 3 kere battık. 3 trabzan ördük yani. ...40 tane trabzan ördük. Şimdi gene sıranın başına bağlıyorum. Dört zincir. Gene dibine batıyorum. Sıraya arttırarak başlayalım. Şimdi bir çift bir tek, bir çift bir tek örerek devam ediyoruz. Yanındaki trabzana bir kere örüyoruz. Şimdi yanındakine. Gene aynı ilmeğin içine, dibine çift tek, çift, şimdi tek, yanındaki trabzana şurada 10 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıraya çift batarak başlamıştık. Çift tek devam ettik ve tekle bitirdik. Arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek var. Şimdi geri dönüyoruz. Gene 4 zincir, çift batarak başlayalım. Sonra yanına tek, bir tek daha, yani bir çift iki tek örüyoruz. Çift tek tek. Şimdi gene yanındaki trabzana çift, iki tane tek, çift tek tek, çift tek tek. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Dördüncü sırayı da bitirdim. Çiftle başlamıştım. Çift iki tek, çift iki tek örerek iki tekle bitirdim. Şimdi tekrar sırayı diğerlerini ördüğümüz gibi hemen başta çift örüyoruz. 3 tek, bir çift, 3 tek örerek sonunda bir çift, 3 tekle bitiriyoruz. Motif tamamı 5 sıra. Biraz ip bırakıyoruz dikmek için. Bunun gibi 11 tane daha örüyorum. Tamamı 12 motif. Sonrasında 6 motif olarak bir araya getirip çantayı oluşturacağız. Evet, 12 taneyi ördüm. Bir tanesini de iğneyi geçirdim. Şimdi motifleri şu şekilde
ilk trabzanları birbirine tutturacağız. Şöyle şuradan. Sonra 12 trabzanı birbirine ekleyeceğiz. Yine ilk trabzandan iğneyi alıyorum. Bir kere daha aynı yerden sağlamlaştırıyoruz. Şimdi ikinci trabzana geçerken şöyle ortaya batıyoruz. Şu ilmek ortasına batıyoruz. Diğerinin de ortasından çıkıyoruz ilmeğin. Yine şöyle ortasından 3 tane trabzanı birleştirdim. Sonra diğerine çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Kastırmadan şöyle ortadan 12 tane trabzanı bu şekilde ekliyorum. Gayet muntazam 12 tane trabzanı karşılıklı birbirine ekledim. Arkada ipi yürüterek kaybettim. Şimdi diğer motifi alıyoruz. Gene iğneyi takıyorum. Aynı burada yaptığım gibi 12 tane motif trabzandan birleştiriyorum. Bu şekilde 6 tane motifi bir araya getiriyoruz. Ben bütün motifleri birbirine ekledim. Sadece burada bir tane bıraktım. Şimdi bunu birlikte ekleyeceğiz. Zaten burada nasıl eklediysek aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Sadece şuralardan 18 ilmek ayırdım. Yani 18 trabzan ayırdım. Aynı şekilde burada da. Ortada 14-15 trabzan bıraktım. Çünkü düz olması gerekiyor. Daha fazla ilmekle birleştirirseniz şurada burası böyle dönüyor, burası da böyle döndüğü için düzleşmez, şöyle durur ve bunu düzeltemezsiniz. O yüzden 14 en fazla 15 ilmekle iki motifi birbirine ekliyoruz. Ben iğneyi hazırladım. Şuradan içeriden sağlamlaştırdım. İşaret iğnesinin olduğu ilmekten şöyle alıyorum. Tam ortasından geçiriyorum. Sonra diğer işaretli ilmekten gene şöyle ortasından bunu da alalım. Diğer motifleri birleştirirken ördüğüm gibi diktiğim gibi burayı da o şekilde dikiyorum. Önce bir sağlamlaştırıyorum. Sonrasında ortalarına basarak 14 ya da 15 en fazla ilmek üzerinden dikerek birleştiriyorum. Tertemiz bir dikiş oluyor bu şekilde. Şimdi şuradaki gördüğümüz örgüleri ve diğer taraflardaki aynı örgüler, bakın bunları şuradaki iki boşluğa da örüyorum. Burada bıraktığım trabzan sayısı kadar. Şimdi yalnız şöyle bir püf noktası var. Şöyle göstereyim. Bu tarafa şöyle ikisini yan yana koyayım gözüksün.
Şu örülmüş, şu boş. Şurada 1 2 sıra ördüm. Şurası birleştirme sırası. Burada da 3 tane. Şöyle çeviriyorum. 1 2 3 4 5 sıra zaten motifin kendi sırası. 1 2 3 sıra. Sonra bu taraftan da 2 sıra. Yani şuradaki motiflerin hizasındaki kenara 3 sıra. Karşıdakine 2 sıra. Bunu bu sırayı bu şekilde takip ediyoruz. Burada da aynı şekilde 1 2 3 1 2. Yani 3 kere ördüğümüz 3 sıra ördüğümüz taraf aynı motif sırasının hizasında olmalı. O yüzden şimdi çevirdim şuraya ve şuraya 3 sıra trabzan örüyorum ama motiflerdeki gibi üçlü değil ikili trabzan örüyoruz. Şurada aradaki ilk trabzana bağlıyorum. 1 2 3 zincir. Yanındaki trabzana 2 kere de çıkıyoruz. Bir kere doluyoruz. Ne kadar trabzan varsa o kadar örüyoruz. Şurada sonuna kadar trabzanı ördüm. 1 2 3 zincir. Gene yanındaki trabzana bir sıra daha örüyorum. Aynı bu şekilde bir sıra daha örüp 3 sıra bitiriyorum. Şurada 1 2 3 sıra ördüm. Sonra tam karşılığında burada ördüğüm gibi videodaki gibi buraya da 2 sıra ördüm. Burada 3, burada 2. Yani şu sıradaki motiflerin üstüne gelen kenara 3 sıra, buradaki motiflerin kenarına 2 sıra örerek devam edeceğiz. Çünkü çantanın muntazam olabilmesi için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer boşluğu ben hemen örüp ve diktim. Burada dikişini de göstereyim. Önce şu 3 sıra ve 2 sırayı birleştiriyoruz. Koparırken bir tanesinde ip bırakıyoruz. Yine diğer dikişleri nasıl diktiysek aynı şekilde şöyle ortasından bir kere daha sağlam olsun diye geçiyorum. Şöyle bakın şöyle ortasından ilmek atlamadan tam karşısındaki ilmeğe denk gelecek şekilde dikiyoruz. Şöyle birleştireceğiz. Ortayı diktikten sonra kenarı da diktim. Şimdi diğer kenarının dikişini göstereyim. Şu ilmekleri tam birbirinin karşılığına dikiyoruz. Çok sıkı bir dikiş yapmamıza gerek yok. Çok sıkmıyoruz. Çok gevşek de bırakmıyoruz.
Şöyle dikelim. Ortadan almam gerekiyordu. Görüntüyü bozmamak için tekrar söktüm. Evet. Dikerken hep aynı teknikle dikiyoruz ki modelde bütünlük sağlasın. Evet, bu kadar. Şimdi sağlamlaştırıp koparıyorum. Şimdi çantanın üst tarafına, yani ağız kısmına sık iğnelerle devam edelim. Şöyle şuradan başlayalım. Aynı yere bir tane sık iğne. Şu ek yerinin içine bir tane daha, geniş bir örgü oluyor çünkü ek tarafı. Şöyle yan yana 2 tane sık iğne. Bunlar üçlü trabzandı. O yüzden içine 3 tane sık iğne, her birine şimdi şurada alçak kısımlar var. Şu aynı seviyeye getirebilmek için buralara biraz daha uzun trabzan örüyoruz. Sık iğne yeterli olmuyor şu mesafeyi uzatmak için. Şuradaki boş olan trabzanlara değil de şurada son örülen trabzanın altına, dibine batıyoruz o uzun trabzanı. Doluyorum. Bakın şuradaki üzerine ördüğüm trabzanın dibine bir tane yarım trabzan örüyorum. Sonra trabzanlara devam ediyorum sık iğne örmeye. Şimdi şurada içine batacağımız trabzanın dibine bir tane sık iğne öreceğiz. Gene doluyorum ve uzun 5 sıra ördükten sonra bitirdim. İsterseniz siz daha yüksek de yapabilirsiniz. Şimdi sırayı bitirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne örüyorum. Bu tarafa değil, bu tarafa doğru. Bir zincir çektim. Şöyle dibine bir tane sık iğne. Sonra yanındaki şöyle mutlaka yapmışsınızdır daha önce. Çanta kenarlarına yakışıyor. Kıyafetlerde de kullanılıyor. Güzel bir görüntüsü var. Ama özellikle kağıt ip ya da böyle rafya ile örülen ya da pamuk iple örülen çantalara çok yakışıyor. Sırayı bu şekilde örüyorum.
Sırayı başladığım noktada ipi içeri alıp bitiriyorum. Başlarken ördüğüm şekliyle aynı bu şekilde taban kısmına da aynı örgüyü ördüm. Bir sıra. Şimdi bu ölçüye uygun taban öreceğiz. Çantanın genişliği şu şekilde. Ölçersek 61 santim. Fakat biz tabanı şurada 2 ilmek motif ve 2 motiften biraz daha büyük. Yani şu kenardaki motifin de biraz içine giriyoruz. Şuralara kadar. 4 santim kadar. Nasıl oluyor? 44, 48 santim kadar. 47, 48 santim kadar bir taban örmemiz gerekiyor. Tamamı sık iğne olmayacak tabii ki. Çünkü bu ördüğüm sık iğne tabanın etrafı ikili trabzan. Şu aralarda ördüğümüz gibi, şu aradaki örgüyü ördüğümüz gibi ikili trabzan çevireceğim ve o şekilde şuradaki en alt sıraya eklenecek. Ölçerek yapalım. Zincir çekiyorum. E, 72 zincir çekiyorum. Sonra bir tane de fazlasını çekip yani 73 tane ve sık iğne örüyorum. Bu şekilde 72 sık iğne, her sıra başında bir zincir çekip hemen en baştakini örmeye devam ederek gerekli genişliğe kadar örüyoruz. 42 santim uzunluğu oldu tabanın. Genişliği 10 santim. 42'ye 10. Sadece sık iğnelerle kaç sıra ördük? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra ördüm. 72 sık iğne sayısı ve 15 sıra. Şimdi bunun etrafını sık iğnelerle tekrar öreceğiz. Şurada tam köşedeyim. Köşeye bir kere daha batıyorum. Bir kere daha batıyorum. Yani aynı ilmekte 3 tane sık iğne. Sonra her sıraya bir sık iğne. Yani şurada son battığım sık iğne ile birlikte 15 tane sık iğne olacak kenarda. Her sıraya bir tane. Köşedeyim. Şimdi şuradaki 3 ilmeğin şurada en başı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve son sıraya 15. Buraya 2 kere daha batıyorum. Buradaki gibi aynı ilmekte 3 tane sık iğne oluyor. Şu ipi de içinden yürüterek kaybediyoruz. Şimdi normal örerek devam ediyorum. Evet, köşeleri örüp şurada da gene 3 kere battım köşede. Başladığım nokta burası.
Burada zaten başlangıç sık iğnesi var. Bir de biterken şimdi bir de araya yani 3 tane sık iğne örüyorum. Başladığım noktada bağlıyorum. Sık iğnelerle örgü bu kadar. Bundan sonra bir sıra gene dediğim gibi ikili trabzanlarla devam ediyorum. Bu da tabana dahil bu sırada. 3 zincir ve her sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan. Köşede 3 tane sık iğne örmüştük. Ortadaki sık iğneye 2 tane trabzan örüyoruz. Aynı noktaya 2 tane ve gene her birine bir tane trabzan örerek devam ediyorum. Evet, başladığım noktaya geldim. Aynı ilmeğin içine yani baştaki zincirle ördüğüm trabzanın hemen dibine bir kere daha batıp köşeye 2 kere trabzan örmüş oldum ve bağladım. Bu şekilde tabanı da örmüş olduk. Hemen ölçüsünü göstereyim. 46 santim. Tam istediğim ebatta oldu. Şimdi şöyle tutarsak şu iki motif şöyle o iki motiften daha geniş olmasını, daha uzun olmasını istemiştim. Oldu. Gayet güzel. Çünkü diğer motiflere de biraz pay kalması gerekiyor. Tam istediğim gibi ölçülerde oldu. Şimdi bunu şu taban kısmına iğnelerle şöyle oturtup ilmekleri yerlerini belirginleştireceğim. Bu şekilde işaretlerle köşeleri, şuraları ortadan, tam ortadan birleştirdim. Bu şekilde çalışırsanız diktiğiniz zaman tam birebir denk gelir her iki tarafı da. Zaten trabzan yani ilmek sayıları da hemen hemen aynı. Çantanın etrafındaki şu sık iğne sayısıyla tabanın etrafındaki sık trabzan sayısı hemen hemen aynı. O yüzden hiçbir zorluk çekmeden bunu ikisini bir araya muntazam bir şekilde dikmeye başlıyorum. Diğer dikişlerde yaptığımız gibi aynı şekilde dikiyoruz. Şuradaki işareti alayım. Gerek yok. İpi sıkıştırıyorum. Tam köşedeyim ve ayarladığım yerde şurası. Buradan itibaren gene şöyle ortaya batarak evet, çantayı bitirdim. Astarını diktim. Gerçekten hem derinliği, genişliği, yüksekliği hem günlük hem plajda kullanmak için çok güzel oldu. Biraz daha küçük olmasını isterseniz 3,5 milim değil de 3 milim tığ kullanabilirsiniz. 2-3 santim daha, hatta 4 santim kadar daha kısa olabilir.
Şimdi şu taban kısmına, tabanı bitirdikten sonra ve monte ettikten sonra üst kısımlara içine şöyle kanvas parçalar satılır. Bunlardan taban kadar kestim. Hatta çift kat yaptım. Onu bütün kenarlarına dikerek monte ettim içine. Bayağı bir sert oldu. Bir şey koyduğunuz zaman çantaya torbalaşmıyor. Sanki hazır çantaymış gibi duruyor. Güzel oldu bu şekliyle. Sonra şöyle elimde kumaş vardı en yakın renk olarak. Bunu 2 kat yaptım. Çantayı üzerine koydum. Dikiş payı vererek kestim. Dikiş sadece yan taraftan oldu. Bir taraftan oldu dikiş sadece. Sonra onu terziye götürdüm. Tabanını da kestim tabii ki. Dikiş payı vererek. Terzi onları bana bir araya getirdi, dikti. Sonra ben evde onu oturttum. Şuralarda el dikişiyle diktim. Hatta bir kere geçtim ki hemen videoya başlayayım diye. Bir sıra daha geçeceğim, daha sağlam olsun. Ve şöyle cepler yaptım. Telefonluk yaptım. 12'ye 22, 17'ye 13 uzunluk ve genişliğinde cepler yaptım. İçi bir hayli geniş. Hele çocuk varsa, bebek varsa böyle seyahatlerde, yolculuklarda bayağı işinize yarayacak bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.